Hepinize merhabalar. Nihal'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocukların çok severek yediği hamburger tarifiyle geldim. Ekmeğiyle, karamelize soğanıyla, köftesiyle her şeyini evde kendiniz yapabileceğiniz çok kolay bir tarif. Bunun için gerekli olan malzemeler 1,5 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 paket instant maya, sizler yaş maya da kullanabilirsiniz. 1,5 yemek kaşığı toz şeker ekleyip şöyle spatula ile biraz karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra sırasıyla diğer malzemelerini ekleyeceğim. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta. Biraz daha karıştırdıktan sonra tuzu mayalı hamurlarda unu ekledikten sonra üzerine ekliyorum. Şöyle spatula ile biraz karıştırdıktan sonra 6 su bardağı un kullandım ben. Unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Böyle azar azar ununuzun markasına göre, kullandığınız bardak ölçüsüne göre bu miktar az veya çok değişebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde kullanmanızda fayda var. Şöyle spatula ile biraz karıştırdıktan sonra spatulayı içinden çıkarıp elimle yoğurup şöyle ele yapışmayan yumuşak bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Hamurumu yoğurma kabında şöyle bir toparladım. Şimdi tezgahımın üzerine alıp böyle üzeri pürüzsüz bir kıvam alana kadar tezgahta da yoğurmaya devam edeceğim. Böyle mayalı hamurlarda ne kadar çok yoğurursanız o kadar iyi olur. Hamurumu iyice toparladıktan sonra tekrar yoğurma kabına alıp üzerini bir poşetle mutfak örtüsüyle kapatıp mayalanana kadar bekleteceğim. Bakın şöyle aradan yarım saat geçti. Hamurum çok güzel bir şekilde kabardı, mayalandı. İlk maya kokusu gitmesi için şöyle elimle hamurumu toplayıp tekrardan tezgaha alıyorum. Tezgahımda da biraz altını unladıktan sonra tekrardan hamuru böyle toparlanana kadar yoğuracağım. Bakın hamurun yumuşaklığı, kıvamı o kadar güzel oldu ki tam bir hamburger ekmeği kıvamında. Böyle bu tariften çok güzel poğaça, sandviç ekmeği de yapabilirsiniz. Hamurumu şimdi bir kesme aparatıyla veya bir bıçakla bıçak da kullanabilirsiniz. Şöyle küçük parçalar haline, bezeler haline ayırıyorum. Şimdi elimle bir yumurta büyüklüğünde bezelerimi alıp altı yağlanmış fırın tepsisine, fırın kağıdı da serebilirsiniz. Altı yağlanmış fırın tepsisine yerleştiriyorum. Böyle çok yakın koymayın. Çünkü tepsi mayası da alacağı için hamburger ekmekleriniz birbirine yapışabilir. Ben aralarına bu kadar çok aralıklı koymama rağmen hamurum çok güzel kabardı ve birbirlerine yapıştı. Şöyle elimle de düzelttikten sonra tekrar fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bir tepsiye 12 tane gelecek şekilde yerleştirdim. Bakın bütün ekmeklerimi bitirdim. Şöyle üzerine bir tane temiz mutfak örtüsü kapatıp 1 saat kadar tepsi mayası vereceğim. Vaktiniz yoksa bir yarım saat da bekletebilirsiniz. Bakın tepsi mayası verdiğim hamurlarım o kadar güzel kabardılar ki ben üzerlerine sadece süt kullandım. Böyle üzerine yumurta da kullanabilirsiniz ama böyle çok poğaça gibi olsun istemediğim için sadece süt kullanıyorum ben.
Böyle bir fırçayla her tarafına iyice gelecek şekilde sürüyorum. Fırçayı bu aşamada böyle biraz yavaşça sürerseniz daha iyi olur. Böyle bastırarak sürerseniz hamurun o kabarıklığı gider ve daha sonra fırında da zaten kabarmayacağı için ben üzerlerine şöyle haşhaş kullandım ama susam da kullanabilirsiniz. Sade de servis edebilirsiniz. Hamurlarımı önceden ısıttığım 170 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişiriyorum. Ben o arada köftelerimi hazırlamaya geçiyorum. Köftelerim için 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı tuz kullandım. Yarım kilo da kıyma. Kıyma ve baharat karışımımı iyice böyle birbirini tutana kadar karıştıracağım. Ben şekil vermek için böyle bir konserve kavanoz kapağı kullandım ama sizler evinizde bir kalıbınız varsa kalıp da kullanabilirsiniz ama böyle de gerçekten çok güzel oldu. İçerisine bir buzdolabı poşeti, şöyle poşeti kapağın içine yerleştirip köftelerimin daha güzel şekil almasını sağladım. Bakın şimdi kapağı ters çevirerek köfteyi çıkarıyorum. Her tarafı aynı eşit derecede çok güzel, hem inceliği, etrafının yuvarlaklığı gerçekten çok güzel oldu. Bütün köftelerimi aynı şekilde şekil verip yerleştiriyorum. Sizler bu aşamaya kadar izlediyseniz beni, hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyüyüp böyle bir yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olarak, yorum yaparak, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şöyle köftelerimi bu şekilde yapıp derin dondurucuda da saklıyorum ve böyle ani gelen misafirlere veya çocuklarımın beslenmesinde de kullanabiliyorum. Köftelerimi yaptım, bitirdim. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı eklediğim tavanın içerisine köftelerimi atıyorum kızarması için. Ben diğer taraftan da şöyle patates hazırladım. Köftelerimin yanında, hamburgerin yanında servis edebilmek için patates kızartıyorum. Kızaran köftelerimi şöyle çeviriyorum ve patatesler de kızardı. Patatesleri de çıkarıp kenarda bekleteceğim. Bu arada ekmeklerim de fırından çıktı. Fırından çıkar çıkmaz üzerine bir mutfak örtüsüyle örterseniz ekmekleriniz daha güzel yumuşak olur. Hamburger ekmeğiniz. Patatesler kızardı. Köfteler kızardı. Ben bu arada köftelerim kızarırken bir tane soğanı ince ince doğrayıp karamelize edeceğim. Köfteleri kızarttığım tavayı kullanacağım. Hiç içini yağ ile beraber kızartacağım. Ekstradan bir yağ eklemeyeceğim. Bir tane soğanı şöyle doğrayıp tavama ekliyorum. Hamburgerin yanında gerçekten karamelize soğan çok güzel oluyor. Bu tercih meselesi. Çocuklarım yemediği için onları böyle sade olarak servis ettim. Şöyle ara ara karıştırıp üzerine kekik ekliyorum. Böyle iyice karamelize olan soğanlarımı ocağın altını kapatıp kenarda soğuması için bekletiyorum. Ben diğer yandan da hamburger ekmeklerimi aldım fırından. Bakın ilk sıcaklığı çıktı. O kadar güzel, yumuşacık, içi diş diş olan çok güzel bir hamburger ekmeği oldu. Bu şekilde yapıp derin dondurucuda muhafaza edebilirsiniz. Çok güzel bir tarif oldu. Bakın puf puf kabaran,
çok güzel, lezzetini çocuklarınızın sevebileceği, besleme çantalarından eksik edemeyeceğiniz bir tarif paylaştım. Şimdi ben şöyle bir sunum yapabileceğim bir tabağa alıyorum hamburger ekmeklerimi. Fazlasını da ağzı kapaklı bir saklama kabına alıp derin dondurucuya atacağım. İhtiyaç duydukça kullanabiliriz oradan. Bakın şekliyle, görünüşüyle, yumuşaklığıyla çocuklarınızın çok sevebileceği bir tarif paylaştım. Şimdi sunum için ketçap mayonez tercih meselesi olduğu için, hardal sosu tercih meselesi olduğu için ben böyle ayrı bir sunum kabına koyuyorum. Sizler direkt hamburgerin üzerine de ilave edebilirsiniz. Şöyle patates kızartmasını bir kenara aldım. Köftelerim için köfteleri en alta gelecek şekilde üzerine böyle ince dilimlenmiş kaşar peyniri, domates ve karamelize olmuş soğanı da şöyle köftemin üzerine koyuyorum. Ve üzerine tekrardan bir tane daha köfte koyup evet, sunum için hazırlıyorum. Arkadaşlar ben paketli gıdalara her zaman karşıyım. Dışarıda sağlıksız şeyler çocuklarımıza yedireceğimizi evde kendi imkanlarımızla, el becerimize göre şöyle bu şekilde yapıp sağlıklı bir şekilde yedirmeyi tercih ediyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın.